Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Sabancı Müzesi'nde yer alan The Seed salonundan sizlere yeni bir fark yaratanla karşınıza geliyoruz. Sevgili seyirciler, bu programda Türkiye'nin dört bir tarafında iyiliğin peşine düşüyoruz. Köy köy, şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıyoruz ve Türkiye'nin iyilik yapan insanlarını, iyi insanlarını buluyoruz. Ne yaptıkları da çok önemli değil. Kimisi engeller için uğraşıyor, kimisi sağlık alanında, kimi eğitim, kimi ekonomi alanında. Farklı insanlar. Ama hepsi Türkiye'nin iyilik anlamında A takımını oluşturuyorlar. Bugün karşınızda bir doçent doktor var. Kendisi şu anda Kırıkkale Üniversitesi'nde hala çalışıyor ve adı Türksel Dülgergil. Türksel Dülgergil çok basit bir şey yapmış aslında. Çocukların diş sağlığıyla ilgili yeni bir uygulamayı yaygınlaştırmış. Ama yaptığı bu basit şey onlarca şehirde 30.000 çocuğun bir anlamda dişlerini kurtarmış diyebiliriz. Florjel uygulamasını bilmem duymuş muydunuz? Aslına bakarsanız Sağlık Bakanlığı'nın bütün illere önerdiği bir uygulama. Gelin görün ki çok fazla uygulaması yok. Oysa Çoruh Türksel Dülgergil bu uygulamayı kendisine iş edinmiş. İş edinmenin de ötesinde bütün çocukların dişlerini kurtarmayı bir anlamda görev bilmiş. İzleyince göreceksiniz. Karşınızda gerçek bir fark yaratan duruyor. Bu çocuklar ne yapıyor? Onlar ne beden dersindeler ne de bir törenin provasında. Okullarının spor sahasında dizilmiş bu yüzlerce öğrenci tek bir komutla kendilerinden daha küçük arkadaşlarının dişlerini fırçalıyorlar. Evet, jel almayan var mı? 3 sene içinde yapacaksınız, unutmayın. Biraz midesi bulanabilir çocukların, tükürtün. Önemli değil, bizden komut almadan. 3 sene için. Hadi başlayın. Dişlerini fırçaladık. Beğendim. Beğendin mi? Nasıl tadı? Güzel. Dişlerini fırçaladık. Dikkatli olduk. Bazen midesi bulanırsa diye tükürttürdük. Böyle yaptık. Bir de hijyene dikkat ettik. Neden yaptınız bunu biliyor musun? Niye? Diş sağlığımız için. Diş sağlığın için. Sen fırçalıyor musun normalde? Fırçalıyorum. Türkiye'de ilköğretim çağındaki öğrencilerin %84'ünün dişlerinde en az bir tane çürük var. İlköğretim çağındaki öğrencilerin %18'i diş fırçalama alışkanlığına sahip değilken yine araştırmalara göre 6 yaşına kadar diş fırçalama alışkanlığı elde etmeyen çocukların sadece %23'ü büyüdüklerinde dişlerini fırçalayan bir bireye dönüşüyor. Tabii ki diş fırçalama alışkanlığının bu kadar az olması sağlık göstergelerine de olumsuz yansıyor. Türkiye'de 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda gözüken sağlık problemlerinde birinci sırada diş çürükleri geliyor. Ve ne acıdır ki Türkiye diş sağlığı konusundaki verilerde Avrupa'da Romanya'nın bile daha gerisinde bulunuyor. Türkiye'nin dişleri reklamlardaki gibi ışıl ışıl parlamasa da Kırıkkale ve çevresindeki illerde pırıl pırıl parlayan bir kampanya yürütülüyor. Biraz daha sizden yaşça küçük, daha ilk öğretime yeni başlamış, bir şeyler öğrenmeye yeni başlamış sevgili küçüklere sizler bir şeyler yapacaksınız.
onların ağız bakımlarıyla ilgili bir takım katkılarda bulunacaksınız. Bugün sizler büyükleri olarak uygulayıcı olacaksınız hepiniz. Ve tabii ki birçok yedi sanan bu diş fırçalama kampanyasının arkasında fark yaratan bir hikaye bulunuyor. Doçent Doktor Türksel Dülgergil bugün Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütüyor. Ama onun asıl çalışma alanı üniversitedeki odası değil, ilköğretim okullarındaki küçük sıralı sınıflar. Kocaman iç ağzı. Duruyor. Ha? Problem var mı? Hiçbir şey yok. Gel bakalım. Kocaman aç. Doçent Doktor Türksel Dülgergil 1997 yılında Diyarbakır'da görevliyken doktora tezi için saha çalışması yapmaya başladı. Bu çalışma esnasında karşılaştığı çocukların diş sağlığı onun hayata, mesleğine bakışını değiştirdi. Diş etlerinize, kemiğinize bağlayan bir sürü ipler var. O ipleri de sağlamlaştırıyorsunuz. Siz onu fark etmiyorsunuz. O ipleri ne kadar sağlamlaştırırsanız dişleriniz o kadar sağlam olur. Yalnızca dişlerinizin çürümesi değildi sorun. Anladınız mı gençler? Evet. Sorun var mı? Size öğretildiği gibi değil Türkiye. Siz bunu çocuklarla karşılaştığınızda yalnızca onların davranışlarından, hijyenlerinden değil, ağızlarından algılamaya başlıyorsunuz. O kadar fazla diş çürüğü vardı ki. Bunu Diyarbakır olsun diye söylemiyorum. Çünkü başka illere gittiğinizde de çok daha yoğun çürüklerle karşılaştığınız, çok şaşırtıcı durumlarla. Ama o zaman onu gördüğünüzde bir şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ya aman canım ne olacak çok önemli değil diyorsunuz. İleride bunun tedavisini yaparız diyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki biz bu çocuklar için ne yapabiliriz? Oysa o birçoğumuzun yapabileceği gibi boş ver demedi. Karşılaştığı manzara karşısında duyarsız kalamayan Dülgergil, çocuklara uygulanabilecek basit, koruyucu ve devamlılığı olan bir proje arayışına girdi. Yaptığı araştırmalarında halen Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan bir yöntemle karşılaştı. Bilim adamı olarak bir şeyler karıştırmak, işte yeniyi elde etmek, şu bu falan derken çok ilginç bir şey oldu. Aslında çürüğün bize has bir hastalık olmadığı, özellikle 50'li yıllarda hatta 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle Orta Avrupa'da çok ciddi sorunlar yarattığı gerçeğini görmeye başlıyorsunuz. Ve araştırıyorsunuz acaba onlar ne yapmışlar. Bakın 59 yılından beri İsviçre'de hemen hemen tüm kantonlarda kullanılan bir uygulama yöntemi var. Çocuğun fırçasını kullanarak çocuğun dişine yoğun miktarda flor içeren bir ilacın, jelin, güzel tadı güzel olan bir jelin uygulanması diyelim. Yani fırçayla jel uygulaması. Ve çok yeni ilginç bir şey. 2004'te Polonya'nın bu uygulamaya başladığını ve bu süreçte de 80'lerde, 70'lerde Fransa'da, Finlandiya'da pek çok Avrupa ülkesinde çocuğu yalnızca florla korumak için değil, aynı zamanda gecikmiş bir fırçalama alışkanlığını vermek için Avrupalıların rutin olarak kullandıklarına tanık olduk. Hatta ilgili bir sürü makaleler, şunlar bunlar okununca ya dedik biz bunu niye yapmayalım? Doçent Doktor Türksel Dülgergil Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden jel uygulamasını incelemeye başladı. Türkiye'de eczanelerde satılan bu jel ilkokul çağındaki çocuklara yılda 4 defa uygulanırsa onların yeni oluşan dişlerinin daha korunaklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Tabii ki diş çürümelerini tamamen engellemiyor ama ortalama %30'a yakın bir koruma sağlarken diş fırçalama alışkanlığının da kazanılmasında faydalı oluyor. Türksel Dülgergil, Kırıkkale'deki İl Sağlık Müdürlükleri ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptığı görüşmelerde gerekli izinleri aldıktan sonra jel uygulamasını hayata geçirmeye başladı. İlk jelleri ve tanesi 20 kuruş olan diş fırçalarını kendi parasıyla eczaneden satın aldı. 20 liralık bir kutu jel 500 çocuğa yetiyordu. Ve o seçilen okula gitti. Çocukların dişlerini jelle tek tek fırçalamaya başladı. Fakat tek tek bütün öğrencilere yetişemeyeceğini anlayınca köy okullarındaki sınıf öğretmenlerini eğitmeyi daha uygun gördü. Onlara basit olarak uygulamayı gösterdikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla temin ettiği jelleri ve diş fırçalarını okul okul dolaşarak dağıtmaya başladı. Daha önce uygulamış mıydınız?
Daha önce bu jeli uygulamadım. Tabii normal dişleri fırçalatıyoruz ama bununla ilgili seminerimiz olmuştu bizim. Türksay Bey'le beraber. Ondan sonra uygulayacağımızı biliyorduk. Ve bugün uyguluyoruz. Siz ama sınıfta da diş fırçalatıyorsunuz galiba çocuklar. Tabii kesinlikle. O biraz önce kutumuzu gördünüz. Çok güzel, çok istekli bir şekilde çocuklar dişlerini fırçalıyorlar. Ve alıştılar artık. Zaten biz söylemeden sürekli kendileri bir şeyler yedikten sonra dişlerini fırçalama isteği duyuyorlar. Bilinci kazanabiliyorlar mı? Fark ediyor musunuz hocam? Tabii. Bilinci kazanıyorlar. Tabii dişlerini çürümemesi gerektiğini, işte şeker yememeye dikkat ediyorlar daha çok, çikolata, tatlı şeyler. Bu yüzden evde de tabii velilerimiz de bu konuda bilgililer. O anlamda beraber, velilerimizle beraber biz Ne tür sorular soruyorlar size hocam dişlerle ilgili olarak? Dişlerle ilgili olarak işte biraz önce konuştuğumuz gibi dişlerimiz öğretmenim ne çürütür? İşte neler yiyelim, neler yemeyelim, hani hangisi çürütür diye sorular soruyorlar. Biz de onları cevaplıyoruz. Tabii tatlı şeylerden sonra özellikle ve diş fırçaladıktan sonra, dişlerini fırçaladıktan sonra şeker, çikolata türü şeyler yedirmiyoruz. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Ne faydası var biliyor musun? Biliyorum. Ne faydası var? O dişlerimizi çürütmemek için, yani bu fırça dişlerimizi sağlam tutmamız, temiz tutmamız, bu fırça çok temiz tutmamız gerek. Tutmazsak ne olur peki? Tutmazsak dişlerimiz çürür. Çürür. Peki sen düzenli fırçalıyor musun? Ne kadar fırçalıyorsun? Yemek yedikten sonra, akşam yattıktan sonra, sabah kalktıktan sonra, ondan sonra okula gittikten sonra, ellerimi yıkadıktan sonra. Sürekli fırçalıyorsun. Ama dişlerin düşmüş senin. Ne oldu onlara? Onlar biraz fırçalamıyorum onu. Yeni çıkacak mıymış? Doktor ne dedi? Doktor dedi ki dişlerin sallanıyor, yeniden çıkacak dedi. Bekliyorsun sen de. Okuyamıyorum ama 2. sınıfa geçince okuyabileceğim. Daha okuyamıyorsan sonra okuyacak mısın? Ama fırçalıyorsun dişlerini galiba. Evet. Neden fırçalıyorsun biliyor musun? Çünkü dişlerimiz sağlıklı olması için fırçalıyoruz. Fırçalamazsan ne olur? Fırçalamazsan dişlerimiz çürümeye başlar ve ondan sonra dökülür. Peki ne yersen dişlerin daha çok çürür biliyor musun? Lollipop, şeker filan yersem daha doğru. Onlar daha çürür. Yaramaz şeyler yersem onlar benim dişimi çürütmeye başlarlar. Doçent Doktor Türksel Dülgergen'in Kırıkkale ve ilçelerinde başlattığı bu uygulama zamanla başka illerdeki il sağlık müdürlüklerinin de dikkatini çekmeye başladı. Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü vasıtasıyla birçok ilin müdürü Türksel Hoca'yı ve öğrencilerini illerine davet etmeye başladılar. Başka iller bu programı bizden rektörlük kanalımızla istemeye başladılar. Önce Kütahya, arkasından Afyon, çok kısa bir süre sonra da Kahramanmaraş valiliklerinden rektöre yazı geldi. En son Mersin, Bitlis'te sayarsanız Urfa'da da başladı. Zaten Urfa'daki tek seferde uygulanan çocuk sayısı 15.000'dir. Yani ilçelerine henüz girmedik ama şu haliyle baktığımda herhalde 75-80 bin, belki de 100 bine yaklaşmıştır. Lütfen şu nüans çok önemli. Her yıl yeni bir jenerasyon 1. sınıf bu döngünün içerisine girmektedir. 4. sınıf çıkmakta ama yeni bir 1. sınıf girmektedir. Bu döngüyü hesap ederseniz herhalde 12. il ama ilçeleriyle beraber sayarsanız 20'ye yakın ilçe merkezi ve il merkezini saymak yerinde olur. Bugün Türksel Dülgergen'in kendi çabalarıyla başlattığı uygulama Mersin, Urfa, Bitlis, Adıyaman, Ağrı gibi illerde il sağlık müdürlüklerinin denetiminde hala devam ediyor. İlkokul 1'e giden çocukların yeni oluşmaya başlayan dişleri jelle koruma altına alınırken bu uygulama 4 yıl boyunca yılda 4 kez yapılıyor. Ve ilkokulu bitirme çağına gelen bir öğrencinin dişleri kısmen koruma altına alınmış oluyor. Kırıkkale'de bugün birçok okulda okul müdürlerinin de katkılarıyla ilkokul 6'daki çocuklar okullarındaki küçük arkadaşlarına jeli uyguluyorlar.
Böylece jel uygulamasına hem öğrenciler aktif olarak katılmış oluyor hem de diş fırçalama alışkanlığını kazanma için bir başlangıç yapılmış oluyor. Fırçayı aldım. Alt dişlerini böyle sürerek dişinin temizlenmesini sağladım. Sonra 2 dakika süreyle bunu yaptık. Peki ne yararı olacak? Dişlerimizin çürümemesine, diş etlerimizin kanamamasına, ileride daha iyi olması için. Eğitim tabii sadece okulda ders yapmak değil. Bunun dışında davranış kazandırma ve geleceğe sağlam adımlarla gitme konusunda da bir takım becerileri edinmeyi de biz önemsiyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Çok yararlı olduğuna inandığımız için de bu projeyi tabii başından bu yana destekliyoruz. Öğrencilerde nasıl bir değişim oldu hocam? Diş sağlığı bilinci oluştu mu? Bir kere tabii önce çocuklarda diş çürüğü sayısı azaldı. Aynı zamanda diş fırçalama alışkanlıkları gelişti. Biz de sağlık konusunda daha duyarlı hale geldiler. Bunu okulda değişimlerde gözlüyoruz. Doçent Doktor Türksel Dülgergil'in başlattığı proje bugün hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem de Kırıkkale Üniversitesi'nden büyük destek görüyor. Hatta bu uygulama Kırıkkale Üniversitesi'nde ders müfredatına girerken devamlılığı da rektörlük tarafından garanti edilmiş durumda. Bu projenin en önemli tarafı toplumsal bazlı bir proje olması. Zaten üniversite olmasında esas olay arkasında bilimsel bazlı bir proje üretilmesidir. Ama bulunduğunuz şehre ve yöreye proje üretemiyorsanız siz sadece öğrenci eğitip mezun eden bir okul hüviyetinde olursunuz. Tüm bu projeyi kurumlar arası işbirliğini de içine sokarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Sağlık Bakanlığı'yla ortak çalışarak yürütmekle birlikte bunun türlü yararları olduğunu da görmüş durumdayız. Hekim korkusu diye şu anda en azından Kırıkkale'deki 3500 ilköğretim okulu çocuğunda böyle bir şey kalmamış durumda. Geçen yılın Şubat ayında Sayın Bakanımız bu konuya gerçekten hassas davranarak ve araştırarak da çağırdılar. Sayın Bakanımız yaklaşık 1 saate yakın görüştü. Dedi ki tamam bu program güzel bir program. Kendi içinde işliyor. Anneyi kullanmanız çok mantıklı. Peki dedi bütün bu şeyler sonucunda dedi yüzde kaç koruyacaksınız çocukları? Bütün bilimsel çalışmalar %30-32 civarında olduğunu gösteriyor. Bizim burada yaptığımız bir çalışma birazcık daha yüksek çıktı. %60'lara yakın normaldir. Florla şimdiye kadar hiç tanışmayan bir popülasyona floru sürmeye başladığınızda beklenen etkiden daha yüksek etki elde edersiniz. Dedik ki %40 civarı koruruz. Dedi ki sayın hocam siz de %40'ı, %30'u, %20'yi bırakın. Türkiye'de şu andaki tüm ilkokul 1 ve 2. sınıflara bana %5 koruyun. Yılda 1,5-2 trilyona yakın bana para kazandıracaksınız dedi. Bakanlığın yaklaşımı bu. Sayın Bakanımızın yaklaşımı bu kadar hassas. Bakanlığın bu konudaki tutumu bunu niye yapıyorsundan ziyade bunu yaymak için başka neler yapacağımızla ilgili olduğuna inanıyorum. Ama artık merkezi bir eğitim programına başlamak zorundayız. Hiç olmazsa her ilden seçilecek 2 tane 3 tane hekimin bu program için Kırıkkale'de mesela tam Türkiye'nin orta noktasında yetiştirilip 10'ar günlük periyotlarda yetiştirilip kendi illerine dönmesi, sınıf öğretmenlerini, liselileri, hatta ve hatta bazı illerde hemşirelik yüksekokulu talebeleri, evet elimizin altında hazır olan hemşirelik yüksekokulu talebelerini ileride hemşire olacaklarını düşünürseniz olayın geleceği boyutu. Bunun nasıl zincirleme reaksiyonlar şeklinde nerelere gidebileceğinizi, yani eğitimle bunu çözebileceğinize artık ben çok inanıyorum. Doçent Doktor Türksel Dülgergil yaptığı saha çalışmasında memleketimden diş manzaralarını gördü ve duyarsız kalamayacağını anladı. Kendi çabalarıyla uğraştı ve bir uygulama başlattı. Çocukların daha sağlıklı gülebilmesi için aklını zamanla ayırdı. Kendisine karşı çıkanlara olmaz diyenlere gülüp geçti. Ve binlerce çocuğun gülüşünde kocaman bir fark yarattı.
İşte haftanın fark yaratanı. 30.000 çocuğumuz şimdiden eğer keyifle gülüyorsa biraz da Dülgergil'in bu çabasına sonucunda herhalde oluyor. Gördüğünüz gibi çok büyük şeyler başarmanız şart değil ama 30.000 çocuğun hayatında bile bir gülümsemeyi sağlayabiliyorsanız siz de bu programa katılıp bir fark yaratan olabilirsiniz. Fark Yaratanlar programımıza çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bu programa nasıl katılabileceğinizi bir kez daha tekrar edeceğiz. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar programını yavaş yavaş bitireceğiz. Bu haftanın fark yaratanı çocuklarımızın yüzünde gülümsemeye yol açacak bir faaliyeti yaygınlaştıran bir doçent doktordu. Siz de bu programa katılabilirsiniz. İlla akademisyen olmanız şart değil. Biz sıradan insanların peşindeyiz. Türkiye'de iyiliğin peşine düşmüş durumdayız. Eğer programımıza katılmak istiyorsanız lütfen internet sitemizden www.farkyaratanlar.org'dan katılım başvuru formumuzu lütfen doldurun. Siz de olabilirsiniz, önereceğiniz bir isimler de olabilir. Bütün isimleri tek tek değerlendiriyoruz. Ya da direkt bizi arayın, biz size ne yapacağınızı tarif edelim. 0212 alan kodunda 249 23 14 nolu telefondayız. Sabancı Müzesi'nde The Seed salonundan sizlere programı sunuyoruz. Haftaya yine CNN Türk ekranlarında ve yine yeni bir fark yaratanla karşınızda olacağız. O zamana kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark Yaratanlar başlıyor.